Merhabalar, günaydın. Ben operatör doktor Özlem Can Bolat Bayramoğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Tıp Derya Deniz, kadın doğum Derya Deniz. Her hasta size hakikaten farklı şeyler öğretiyor, farklı şeyler gösteriyor. Sadece okumayla gerçekten bu iş olmuyor. Yani çok hasta görmek bizim için çok ciddi bir avantaj. Uzun süre doğuda çalıştığım için obstetrik dediğimiz işte bu gebelik takipleriyle ilgili riskli gebeliklerde çok ciddi bir tecrübemiz oldu gerçekten. Onun dışında çok fazla hasta gördüğünüz zaman jinekolojik vakalar da otomatik olarak artıyor. Miyom, kist ameliyatları, kapalı cerrahiler, laparoskopik cerrahiler, histereskopik cerrahiler, bunlarla alakalı da fazla miktarda gerçekten hasta görme ve ameliyat etme şans mı diyelim artık, hani şansımız oldu ve tecrübemiz de bu boyutta otomatik olarak tabii katlanarak gidiyor. Miyom nedir? Miyom iyi huylu rahim düz kaslarından oluşan bir kitle lezyonu aslında. Çok az mı görüyoruz? Hayır, çok sık görüyoruz. Yani klinik pratiğimizde, kadın doğum polikliniklerinde çok sık gördüğümüz bir lezyon. Ortalama olarak aslında biz %20 hastada miyomları görüyoruz. Hangi yaş grubunda görüyoruz? En çok 30'lu 40'lı yaşlarda. Peki neden? Üreme çağındaki kadınlarda östrojen bağımlı tümör olduğu için miyom daha sık görülüyor. 30'lu 40'lı yaş grubu arasında baktığınızda her 5 kadından bir tanesinde ortalama olarak miyom görebiliyorsunuz. Yani burada aslında önemli olan hani miyomun nerede yerleştiği, ne boyutta olduğu, hastaya şikayet oluşturup oluşturmadığı. Yani hasta bazen gelir, miyom olduğunu bilmez. Sadece muayene sırasında ve ultrason sırasında siz bunu fark edersiniz. İşte burada da aslında en önemli nokta, en çok değinmek istediğim belki nokta bu. Kadın sağlığı gerçekten çok değerli. Neden? Çünkü biz jinekolojik kısımda bir şey bilmiyoruz, görmüyoruz. Bu çok önemli. Cildinizde bir şey çıktığı zaman görüyorsunuz, bakıyorsunuz bir lezyon çıkmış. Bu lezyonu gidip ben bir muayene ettireyim, tedavi ettireyim diyorsunuz. Ama kadın sağlığı böyle bir şey değil. Kadın sağlığı ritmik muayene ile bir patolojiden kendinizi uzaklaştırabilirsiniz. Ya da tedavisini erken dönemde yaptırabilirsiniz. Her zaman erken teşhis hastayı ve hekimi daha rahatlatıcı olur. Şimdi miyom bazen hasta gelir, 6-7 santim miyomu vardır, hastanın haberi bile yoktur, ağrı bile yapmaz. Şimdi miyomun yerleştiği yer aslında özellikle. Nerede yerleşirse hangi probleme yol açar onu bilmeliyiz. Mesela miyom eğer ön tarafa doğru yerleşirse, bu idrar kesesine doğru bir büyüme olursa hasta sık idrara çıkma şikayeti ve sık idrar yolu enfeksiyonu şikayetiyle hekime başvurabilir. Eğer bağırsak kısmına doğru, yani arka tarafa doğru yerleşirse mesela kronik kabızlık yapabilir. Eğer rahim iç duvarında yerleşirse rahmi global olarak büyütür. Eğer rahim iç duvarına doğru iyice yaklaşırsa bizim submuköz dediğimiz miyomlarda, o zaman da hastada ciddi anormal kanamalar ortaya çıkartır. Aslında kadın doğumda en fazla hastanın bize miyomlarda şikayetle geldiği nokta genellikle anormal kanamalardır. O da submuköz miyomlarda ortaya çıkar. Bir de rahim ağzında bu sperm geçişinin olduğu yerde ya da tubalarda, yine bu sperm yumurta birleşmesinin olduğu yerlerde bazen bariyer şeklinde oluşturabilir. Yani hastaya çok nadiren kısırlık sebebi de yapabilir. Bunu tabii hasta size tekrar söylediğim gibi bir şikayeti olmadığı zaman, eğer bir kadın doktora gitmiyorsa gerçekten onun altında daha fazla problemler görüyoruz biz. Mutlaka ritmik muayene efendim. Burada en çok vurgulamak istediğim şey bu. Kadın sağlığında ritmik muayene hayat kurtarır. 6 ayda bir, yılda bir hiçbir şikayetiniz olmasa bile mutlaka gerekiyorsa rahim ağzı testlerinizi yaptırın, HPV testlerinizi yaptırın, mutlaka bir ultrasona girin. Yani toplasanız 15 dakikalık bir süre vereceksiniz. Neye ayırmıyoruz ki efendim bu kadar süreyi? O yüzden kendimizi önce sağlığımızı koruyalım ve ritmik muayenelerle de çoğu hastalıktan kendimizi bertaraf edelim istiyoruz. Her miyomda bir şey yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Aslında hasta geliyor, muayenemizi yapıyoruz. Miyom varsa söylüyoruz. Yerleşim yerini söylüyoruz. Peki bunu tedavi etmeli miyiz? Yani bunun tedavisi miyomlarda tedavi cerrahi olarak şu anda gündemde. Hangi miyomları cerrahi olarak tedavi ediyoruz ya da hangi yöntemleri kullanıyoruz aslında? Miyomlarda yerleşim yerine göre, hastanın gebelik istemi olup olmadığına göre, yaşına göre, belirtisine göre aslında tedavi şekillerini alt başlıklar altında inceleyebiliyoruz. Eğer miyomlar mesela dış kısımdaysa, saplı miyomlarsa, çok ciddi büyüklüğe ulaşmamışlarsa biz laparoskopik yöntemlerle, yani tamamen kapalı cerrahiyle miyomları
ameliyat edebiliyoruz. Laparoskopik yöntemleri aslında artık çok fazla problemde kullanabiliyoruz. Miyomlarda, kistlerde, rahim ameliyatlarında şu anda aktif olarak kullandığımız bir yöntem. En büyük avantajı da hasta kısa sürede ayağa kalkıyor. Yani bir problem yaşamazsak, her şey rayında giderse, yolunda giderse o zaman hastalığı genellikle 24 saatlik bir yatış süresinden sonra ertesi gün hastayı taburcu edebiliyoruz ve bu yöntemle de laparoskopik miyomektomi yapabiliyoruz. Eğer miyom rahim iç duvarında ise yine bir kapalı cerrahi ve bir ışıklı kamera sistemiyle histereskopi dediğimiz bir yöntem var. Histereskopik şekilde miyomektomi yapabiliyoruz. Yani hastada hiçbir kesi olmuyor efendim. Bu çok iyi bir sistem. Direkt vajinal yoldan girerek histereskopiyle miyomu oradan tamamen temizleyebiliyoruz. Eğer miyom çok büyükse bazen bir seans yetmiyor, ikinci seansa da kayabiliyor. Çünkü süreyi uzattığımız zaman cerrahide bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor histereskopik yöntemde. O yüzden laparoskopi, histereskopi dediğimiz bu kapalı cerrahi yöntemleri gerçekten şu anda başarıyla uygulanıyor. Miyom aslında zaten bir şekilde bir genetik tarafının da olduğu kabul ediliyor. Yani işte annenizde, teyzenizde miyom varsa sizde de bir şekilde çıkabiliyor. Ya da bazen mesela ameliyatı alıyorsunuz hastayı miyom nedeniyle o kadar küçük nüveler var ki mesela onları tamamı temizleme şansınız olmayabiliyor. Ve tekrar edebiliyor. Eğer hastanın miyomla beraber rahmini almadıysanız, çünkü bazen ileri yaş grubunda hasta gebelik istemiyorsa, miyom çok büyükse o zaman biz ikinci bir cerrahiye ihtiyaç olmasın diye total olarak rahimi de çıkarıyoruz. Böyle olduğu zaman hastanın zaten bir daha miyom olma ihtimali olmuyor. Ama miyomu alıp rahmi bıraktığınız durumlarda özellikle hasta gençse tabii ilerleyen dönemlerde yine östrojene maruz kalma devam edeceği için mesela 30 yaş grubunda birisini ameliyat ettiniz. Yani birkaç sene içinde tekrar miyom çıkabilir. Hani bunun bir garantisi yok çünkü zaten kadın olmak, östrojen taşıyor olmak miyom için zaten otomatik bir risk faktörü. Yani hem okuma hem hasta görme, kesinlikle klinik tecrübe çok şey değiştiriyor. Elimizden geleni fazlasıyla yapma aslında. Yani bütün hekimlerin, bütün hekim arkadaşlarımın ortak noktasıdır bu efendim. Elimizden geleni fazlasıyla yapma, hastayı yakınınız gibi düşünme. İnanın gece bizim uykumuz kaçıyor. Benim gece 3'te 4'te hasta aklıma gelip uykumun kaçtığı çok olmuştur. O yüzden mecburen otomatik olarak gelişmeleri de yakalamak zorundasınız zaten. Bu sistem zaten sizi çarkı dışına atar. Şu aşamada yani öncekiyle karşılaştırdığımda mesela laparoskopik miyomektomi bu kadar hani çok yapılan bir sistem değildi. Cerrahi tecrübe işte orada bir tabii farklı manipülasyonlar gerekiyor cerrahi tecrübeyle. Laparoskopik miyomektomi aslında şu anda miyom ameliyatlarında bir de histereskopik miyomektomi eskisinden çok daha iyi yapılan operasyonlar haline geldi. Bizim tarafımızdan da gayet iyi bir şekilde yapılıyor. Özellikle şunu söylemek istiyorum efendim. Masallarınız gerçek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kadın sağlığı açısından bütün kadınlar çiçektir. Lütfen ritmik muayene olalım, mutlu olalım.